Marvel ve DC, yıllar boyunca çizgi roman dünyasının en önemli iki rakibi olarak birbirleriyle yarıştı. İki firma da gönlümüze taht kuracak hayali kahramanlar yarattı. Bu iki dev firmanın yarattığı karakterler günümüzde sinema ve dizi dünyasına ambargo koymuş durumda. İki firmanın da yüzlerce hatta binlerce süper kahramanı mevcut. Ancak bazı karakterleri hem yetenekleri hem de görünüşleri neredeyse birbirlerinin tıpatıp aynısı. Ve biz de sizlere bu videoda Marvel'ın DC'den çaldığı karakterleri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Sizler de benzerlik taşıdığını düşündüğünüz karakterleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Dr. Polaris ve Magneto. İlk görünümü 1963 Haziran'ında yayınlanan Dr. Polaris, çizgi roman dünyasını dikkatle takip edenler dışında pek bilinmez. Ancak ondan birkaç ay sonra yani 1963 Eylül'ünde yayınlanan Marvel'ın en güçlü süper kötülerinden Magneto'yu bilmeyen yoktur. Metalleri kendi isteklerine göre kontrol etmek ve manyetik alanlarda uçmak gibi benzerliklerinin yanı sıra her iki kötü adam da telepatiden korkuyordu. Clayface ve Sandman. İlk görünümü 1940'da yayınlanan Clayface, çizgi roman dünyasını dikkatle takip edenler dışında yine pek bilinmez. Ancak kendisinden 23 yıl sonra yayınlanan Sandman, 2007 yapımı Örümcek Adam 3 filminde göründüğü için biraz popüler durumda. Sandman'in kumla, Clayface'in kille karşılaşması ve her ikisinin de şekil değiştirme gibi ortak özellikleri vardır. Kaptan Boomerang ve Boomerang. İlk görünümü 1960'ta yayınlanan Kaptan Boomerang, günümüzde çok bilinen karakterlerden biri olarak sayılmaz. Yaklaşık 6 yıl sonra Marvel, silahını ve adını değiştirmek için neredeyse hiç çaba sarf etmemiş. Doom Patrol ve X-Men. İlk görünümü 1963 Haziran'ında olan Doom Patrol'ün daha yeni dizisi yapılmaya başlansa da maalesef esamesi pek okunmuyor. Fakat ondan birkaç ay sonra yani 1963 Eylül'ünde hayatına başlayan X-Men, dünyanın en popüler çizgi romanlarından biri. İkisinde de doğuştan sahip olduğu güçleri yüzünden dünya tarafından dışlanan ve yargılanan bir süper insan ekibi tekerlekli sandalyeye mahkum bir dahi tarafından yönetiliyor ve suçla savaşıyor. Green Arrow ve Hawkeye. İlk görünümü 1941 yılında olan Green Arrow'un dizisi günümüzde bir dönem popülerdi. Hawkeye ise 1964 yılında okuyucularla buluştu. Yay ve ok kullanmanın çarpıcı benzerliğinin yanı sıra her iki süper kahraman da çizgi romanlarının en güçlü süper kahraman takımlarının yani Justice League ve The Avengers üyeleridir. Solomon Grundy ve Hulk. İlk görünümü 1944'te yayınlanan Solomon Grundy'nin adı çok duyulmamıştır. Yaklaşık 18 yıl sonra Marvel, benzer görünümlü ancak yeşile boyanmış hali Hulk'u yayınladı. Her iki karakterin de muazzam insanüstü gücü, dayanıklılığı gibi düzinelerce ortak özelliği ve kendi adlarını ve sınırlı bir kelime dağarcığı ile birkaç kelimeyi tekrarlayan çok belirgin bir benzer konuşma kalıbı vardır. Catwoman ve Black Cat. İlk görünümü 1940'da yayınlanan Catwoman, Batman denilince aklımızda canlandırmamızı sağlamayı başarmış durumda ve günümüzde Hollywood'un ünlü aktrisleri tarafından sıklıkla canlandırılan karakterlerden. Ancak Marvel, 1979 yılında Selina Kyle ile ortak özellikleri taşıyan Felicia Hardy yani Black Cat karakterini çıkarmıştır. Elongated Man ve Mr. Fantastic. İlk görünümü 1960'ta yayınlanan Elongated Man, The Flash dizisinde gözükmesine rağmen çok tanınmayan karakterlerden. Ancak kendisinden aylar sonra yayınlanan Mr. Fantastic ise Fantastic dörtlü filmlerinde popülerlik kazanmış durumda. İki karakter de vücudunu büyük uzunluklara esnetme yeteneği gibi ortak özelliklere sahiptir. Deathstroke ve Deadpool. İlk görünümü 1980'de yayınlanan Deathstroke, bilinen ama çok popüler olmayan karakterlerden. Ancak kendisinden 11 yıl sonra yayınlanan Deadpool ise günümüzde Ryan Reynolds'ın oyunculuğu ve Harun Can'ın Türkçe dublaj seslendirme versiyonu ile aşırı popüler olmuş durumda. İki karakter de kostümünden silah seçimine kadar görünüş açısından benzerlik taşımakta. Ancak bilmeyenler için Deathstroke'un adı Slade Wilson'dır. Deadpool'un adı da Wade Wilson olur. Ve bu isim benzerliği onları daha da benzer karakterler yapmaktadır. Flash ve Quicksilver.
İlk görünümü 1940'ta yayınlanan Flash, DC'nin büyük yatırımlar yaptığı karakterlerdendir. Filmleri ve dizisiyle popülerlik kazanmış ve gönüllere taht kurmuş durumda. Ancak kendisinden 24 yıl sonra yayınlanan Quicksilver ise sadece birkaç X-Men filminde boy gösterdi. İki karakterin de hızlı koşmak gibi ortak özellikleri var. Darkseid ve Thanos. İlk görünümü 1970'te yayınlanan Darkseid, çizgi roman dünyasını dikkatli takip edenler dışında pek bilinmiyor. Ancak kendisinden 3 yıl sonra yayınlanan Marvel'ın en güçlü süper kötülerinden olan ve Avengers ekibine oldukça zor günler yaşatan Thanos'u bilmeyen yok. İki karakter de inanılmaz güçlü ve inanılmaz zeki uzaylılar. Benzer özelliklerinin yanı sıra Thanos'un yaratıcısı Jim Starlin, Thanos karakterinin Darkseid'den büyük ölçüde etkilendiğini itiraf etmiştir. Brainiac ve Ultron. İlk görünümü 1958'de yayınlanan Brainiac, günümüzde neredeyse hiç bilinmiyor. Ancak kendisinden 10 yıl sonra yayınlanan Ultron ise Yenilmezler Ultron Çağı filminde gözüktüğünden beri oldukça popüler halde. Ve bu ikili arasında önemli ortak özellikler var. Dr. Fate ve Dr. Strange. İlk görünümü 1940'ta yayınlanan Dr. Fate, çizgi roman dünyasının en büyük büyücülerinden ve popüler olmayanlarından. Ancak kendisinden yaklaşık 23 yıl sonra yayınlanan Dr. Strange, Benedict Cumberbatch ile özdeşleşerek günümüzde Marvel sinematik evreninde oldukça popüler halde. İki karakterin de büyü yapma ve isimlerinin başında doktor olması gibi ortak özellikleri var. Atom ve Ant-Man. İlk görünümü 1961'de yayınlanan Atom, günümüzde Arrow dizisinde gözüktü ve biraz da olsa tanınır hale geldi. Ancak kendisinden yaklaşık bir yıl sonra gelen Ant-Man karakteri, Marvel sinematik evreninde oldukça popüler hale geldi. İki karakterin de büyüyüp küçülme gibi ortak özellikleri vardır. Justice League ve Avengers. DC, var olan süper kahramanların birlikte çalıştığı Justice League adında ekibi 1960'ta yayınladı ve popüler oldu. Ancak bundan 3 yıl sonra Marvel'da kendi süper kahramanlarını toplayarak Avengers'ı yarattı ve Hollywood'u bir dönem ele geçirmiş durumdaydı. İkisinde de karakterler olarak benzerlik taşımasa da belli başlı süper kahramanları bir araya getirme fikri benzerlik taşımaktadır.